İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha karşınızdayım ve hiç vakit kaybetmeden neye geçiyoruz? Günün başlıklarına geçiyoruz. Bugün ne konuşacağız? Arda Güler ve arkadaşları isyan etti. İspanyol basınında çıkan bir haber var. Onu değerlendireceğiz ve Manu taraftarı Altay Bayındır dedi. Dünkü maçla ilgili bayağı bir tepki var Onana'ya. Buradan Altay'a bir gün doğabilir. FIBA'nın verdiği cezalardan nasıl kurtulunur biliyorsunuzdur, bugün görmüşsünüzdür muhtemelen. Ceza yağdı takımlarımıza FIFA'dan, transfer yasakları. Bunlarla ilgili bu yasaklardan kurtulma yöntemleri neler, onları anlatacağız. Ve İngilizler Barış Alper için Samsun'da diyeceğiz ki zaten bu yayında hemen Galatasaray maçı öncesi başladı ve maç başlamadan da bitecek zaten. Şöyle diyeyim hemen yayına girmeden önce. Bu yayını canlı olarak izleyen kıymetli dostlar buradalar, yazıyorlar zaten. Ama canlı izlemeyenler için söylüyorum. Hemen ileri alabilirsiniz. Tam şurada Arda Güler'in fotoğrafını görünceye kadar olan kısma kadar ilerletebilirsiniz. Tam orada haberi anlatmaya başlayacağım. Çağla Koca Mustafa hoş geldin. Alfa Mero GT hoş geldin. Güzel bir yayın diliyorum demiş. Doktor Drev gelmiş. Ebru Deveci merhabalar diyor. Stop Genois'i de hoş geldin, selam yayınlar, yakaladım, like attım. Evet, like'ları hemen atalım, hemen yayını beğenelim ve beğeni sayısını arttıralım. İyi akşamlar, yayınlar. Oktay Poyrazoğlu. Novotini işler almaya çalışıyordu, meğer canlıymış. Sonunda canlıya denk geldim. Yayınlar, çok teşekkür ederim. Novotini hoş geldin. Sen de evet, şöyle bir bakayım. Henüz 32 kişiyiz ama 35 olduk. 11 beğeni var. Hemen like'lara basalım. Beğenelim yayını. Tak 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 hemen 35'e çıkalım ve yayınımıza başlayalım hızlı bir şekilde. Kemal Işık geldi. Hoş geldin Kemal Işık. Evet. Şöyle kapatıp ve haberlere başlıyoruz. Bugünün ilk haberi Arda Güler'le ilgili. Çeyrek finalde Arsenal'a, zaten burada konuşmuştuk, Arsenal'ı avantajlı gördük. Burada ben de avantajlı görüyordum. Kıymetli siz dostlarım da Arsenal'ı avantajlı görüyordunuz. Gerçekten de iyi bir oyunla kazandı 3-0. İspanyol devinde bu sezon işler yolunda gitmiyor. Carlo Ancelotti ve öğrencileri 30. hafta itibariyle lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde, 63 puanla da ikinci sırada yer alıyor. Real Madrid'in son dönemdeki kötü gidişatı Ancelotti'nin koltuğunu da sallamış durumda. Bugün çıkan haberler İspanyol basınında. Relevo geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberde İtalyan hocanın takımda kalmasının neredeyse imkansız olduğunu vurgulamıştı. Bunu zaten de biz de haber yapmıştık. Tam da yanlış hatırlamıyorsam Arsenal maçının ertesi günüydü. Bayağı da kalabalıktık o günkü yayında. Ancelotti ile ilgili bir sürü tepkiler vardı. Yani o oyunun oynanmaması, kötü bir oyun sergilenmesi, Arda Enderik özelinde bu oyuncuları iyi oynatmaması noktasında da tabii ki asıl tepkiler orada. Yan tepkilerden bahsediyorum. Peki. Öte yandan Real Madrid'de Arda Güler belirsizliği de yaşanıyor. Fenerbahçe'den büyük umutlarla İspanyol başkentine giden milli futbolcu bu sezon süre almakta zorlanıyor. Neler yaptı bir hatırlayalım Arda Güler. 20 yaşında biliyorsunuz artık Arda Güler süper solak. Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıktı. Arda Güler söz konusu 33 karşılaşmada 3 gol atıp 4 asist yaparak 7 gole direkt katkı sağladı. Ama tabii 2 tane de penaltı aldırması var bu sezon. Biri geçtiğimiz haftalarda, biri Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta maçıydı. Geçtiğimiz haftalardakini bir unuttum şu anda. Penaltı aldırdı. 2 tane de penaltısı var. Aslında onlar da gol oldu. 9 gol sayabiliriz. 9 gole direkt etki etti diyebiliriz. Bomba iddia. Evet, geliyoruz günün haberine. Evet, like'ları da tıklayalım. Like butonuna da basalım. Günün haberini anlatmaya başlıyorum. Ayrıca İspanyol basınlarında yani bugün hemen hemen bütün basında ve sosyal medyada bununla ilgili haberleri yazdılar, çizdiler. Onu söyleyeyim baştan. Gündeme bomba gibi düştüğü Carlo Ancelotti'nin takımda kalması halinde Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılacağı yazıldı. Yani sadece Arda Güler de değil. O yüzden girerken başlıkta Arda Güler ve arkadaşları dedim. Bakın habere ne diyor. 3 Real Madrid oyuncusu Ancelotti'nin kalması halinde ayrılmak istiyor. Başlığıyla yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı. Bazı Madridli oyuncular İtalyan teknik direktörün kulübede kalmaya devam etmesi halinde takımdan ayrılacaklarını söylediler bile. Ancelotti
Büyük olasılıkla gelecek yıl devam etmeyecek ama her şey olabilir. Bu nedenle takımdaki 3 oyuncu Florentino Perez, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i Ancelotti'nin gelecek sezonda Santiago Bernabéu kulübesinde kalması halinde gelecek yaz ayrılmak isteyecekleri konusunda bilgilendirmişler. Yani demişler ki Carlo Ancelotti kalırsa ya bizim önümüzü aç başkan. Yani biz oynayamıyoruz. Kim bunlar? Bu oyuncular Endrick, Arda Güler ve Brahim Diaz. Bu futbolcular yeterince şans bulamadıkları için İtalyan teknik adamla araları iyi olmayan oyuncular. Bakın bu iyi olmayan oyuncular mevzusuna ben takıldım açıkçası. Çünkü anladığım kadarıyla Carlo Ancelotti ile son zamanlarda takım içerisinde pek iyi olan kişi yok. Belki bir Mbappe falan iyidir yani onu söyleyebilirim. Onun dışında pek iyi olan yok. Yani eskiden o günkü yayın, bunu 2 yayın önce söylemiştim bu haberi. O gün olmayanlar için kısacık hatırlatayım. Yani eskiden biz en azından Aralık ayına kadar sürekli şunu görüyorduk. İşte Mbappe ile konuştu, Vinicius'la konuştu, Ancelotti ile Rodrigo özel bir konuşmaya gerçekleştirdi. Modric'le toplantı yaptı, bilmem ne falan. Arda Güler'le konuştu ki bu Arda Güler kısmı olanları biz hep yansıttık. Aralık ayından sonra ne olduysa bu haberlerin hepsi böyle bıçak gibi kesildi. Yani Ancelotti kimseyle özel bir diyaloğa girmiyor, kimseyle özel bir konuşmuyor. Tabii ki takımı motive edecek konuşmalar, o toplantılar, toplu toplantılar yapılıyor. Onlar devam ediyor ama yani özel olarak ilgileniyordu futbolcularda. Anladığım kadarıyla Aralık ayından beri bu ilgi yok. Ve bu takıma da yansıyor bir nevi. Arda Güler, Brahim Diaz ve Endrick konusunda da bu oyuncularla özel olarak çok fazla konuşuldu. Ya düşünsenize geçtiğimiz sezonun son maçlarından birindeydi. Arda Güler'i oyuna almadığı için Carlo Ancelotti ya kusura bakma yani bu oyunda böyle oldu o yüzden bak bu maç seni alamadım gibi gidip Arda Güler'e telkinde bulunmuştu. Yani bunlar falan hiç yok artık. Ya o yüzden futbolcular biraz kulübe değil de teknik direktöre soğumuş gibi duruyorlar ve Endrick, Arda Güler, Brahim Diaz da takımdan ayrılmak istediklerini iletmişler Florentino Perez'e. Florentino Perez tabii gene çıldırmıştır. Çünkü hani Arda Güler'le ilgili böyle sinirleniyor falan ya böyle transfer mevzuları gelince. Yani bunda Endrick ve Brahim Diaz için de aynı şeyler geçerli. Yani onlardan çok bahsedemedik ama Florentino Perez bu iki futbolcu için de takımdan ayrılmasını kesinlikle istemiyor ve kesinlikle satmayacağını söylediği 3 futbolcu ya bunları takımın geleceği olarak görüyor. Peki Arda Güler'le ilgili ne var bildiğimiz? Arda Güler Real Madrid'de 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Şu anda Transfermarkt en çok genel geçer kabul edilen veriler Transfermarkt'ta olduğu için Transfermarkt'ta da güncel değeri 45 milyon euro olarak görünüyor. Ama Arsenal şu anda 30 milyon euroluk bir teklifi hazırlanıyordu Real Madrid'e Arda Güler için. Florentino Perez işte o telefonlara falan sinirleniyor tabii. Tabii 30 milyona falan satmak istese zaten 30 milyona da alamazsınız Arda Güler'i. Şu anda minimum 60 milyon euro. Yani 45 milyon diyorsa Transfermarkt onu siz yaşı 20, 60, 60'tan gider. En kötü ihtimalle. Peki sizden gelen yorumlara bakalım. Sizlerden Arda Güler'le ilgili Barış Işık hoş geldin. MP2 merhaba Mustafa hoş geldin. Varla yok arası 74. Ben de ilk kez canlı yakaladım. Farkında değilim fotoğrafa kadar sarma. Süper. Çok iyi ya. Evet. Demek ki bu saatlerde açınca biraz erken açınca başka bir ekibi yakalıyoruz. Artık biraz benim çalışma saatlerim bozulduğu için bir süre böyle biraz erken biraz geç idare edeceğiz artık arkadaşlar. Ama elimden geldiğince de ben yeni haberlerle burada yayın yapmaya devam edeceğim. Evet, Doktor Drev, Arda Güler katkıları tartışılmaz. Çok katkısı var her konuda diyor. Spektrum 7 asist değil miydi hocam? 7 asist. La Liga'da 3 asist, Kral Kupası'nda 3 asist, 6 asist hocam. Ben 7 diye kaydettim diye hatırlıyorum. Yani benim burada tekrar kontrol edeyim. 4 asist yaptı, 7 gole. Ha bu şeyde ama bir dakika ben sadece La Liga'da bu verileri şey yaptım. Tüm kulvarlarda 7 asist olması lazım. Doğru söylüyorsun ya. Burayı ben yanlış yazmışım. Tamam bunu ben düzelteyim. 7 asist arkadaşlar. 2 de penaltısı var. O 2 penaltı da gol olduğu için onları da ben gol katkısı olarak sayıyorum. İstatistikler saymıyor ama o penaltıyı Arda Güler yaptırmasa o golde olmayacak yani.
Muharrem Özer kolay gelsin. Hocam sorun hocada değil başka oyuncular var onların sorunlu diyor. Friendship face diyorlardı bir de yalandan. Eee, ya Mustafa Selçuk şöyle bir şey. Eee, takımın kendi içerisindeki diyalog muazzam. Yani oyuncuları falan özelden takip ediyor musunuz bilmiyorum ama, ben takip ediyorum birçoğunu. Yani gerçekten antrenmanlar, maç dışında dışarı falan gezmeler noktasında bayağı yakın ilişkileri var, onu söyleyeyim. Ya oyuncular arasında herhangi bir problem yok. Mesela burada hep Mbappe, Arda Güler mevzusu açılıyordu ya, işte yok Mbappe'yle Arda tartışma falan. Ya, evet, böyle bir tartışma bir zamanlar yaşandı. Saha içerisinde antrenman diyorum, soyunma odasına gidildiği anda o konu çoktan kapanmıştı bile. Mesela ben bunu söyleyince, başkaları canlı yayında olmadı ama başkaları daha sonradan yazdı. "Hayır, kavgayı sen bilmiyorsun. Çok büyük kavga oldu. Ya, Mbappe, Arda Güler konuşmuyor." falan gibi. Yani sadece bir hafta sonraki maçta Arda Güler'le Mbappe birbirlerine falan sarıldılar yani. Yani aralarındaki diyalogla teknik heyet arasındaki diyalog farklı. Arada gerçekten çok yakınlar, onu söyleyeyim. Evet, Bellingham'la olan biraz daha uzadı. Bellingham'la olan diyalog biraz daha uzadı. Çünkü Bellingham, biraz fazla sert yükseldi. Olması gerekenden çok fazla sert yükseldi. Bir de Bellingham'la sen yaşıtsın yani. Yaşıt olduğun için de kendi yaşıtın sana abi gibi bir şey yaptığı zaman tabii ki yani bir içerlersin. Yoksa Mbappe mesela Arda'nın büyüğü. 4 yaş 4 yaş. Yani o ay farkları da koyduğun zaman 5 yaşa çıkıyor, 4 yaşa iniyor, 5 yaşa çıkıyor, 4 yaşa iniyor. Futbol için yeterli abilik için 5 yaş yani onu söyleyeyim. Cafer Caferoğlu selamünaleyküm. Neredesin Cafer? Ne zamandır görünmüyorsun? Hoş geldin. Metin Değirmenci yayınlar tekrardan hoş geldin. Varla yok arası benim görevim gençleri oynatmak değil diyor. Dedi bunu dedi. Carlo Ancelotti bunu dedi. Sonra tutuştuğunda hazır olmayan gençleri onu kurtarsın diye sahaya sürdü. Teknik direktör değil, çok iyi. Yani evet, Carlo Ancelotti iyi bir teknik direktör. Dünyanın sayılı iyi teknik direktörlerinden ama her bir teknik direktörün bir prime dönemi vardır. Böyle bir yükseldiği dönem vardır ve o dönem biter. Mesela futbolculukta da böyle. Futbolcuların da böyle dönemleri var ve biter o dönemler. Ancelotti için de tamam artık bir sürü başarısı var. Geriye baktığınızda Ancelotti'nin kupalarıyla müze açarsınız yani. Ya o kadar kupası var herifin ama onun dönemi artık kapandı. Yapacak bir şey yok yani. Dönemi kapanınca bazı şeyler bitiyor. Evet, Rodrigo, Vinicius, Mbappe zaten hiç pas atmıyorlar. Bunların üçünün de böyle bir, sıkıntısı var. Bizim Türk milleti gereksiz koruyucu bir tavır sergiliyor. Adamın fotoğrafına saçma sapan yorumlar yapmışlar. Hadi ya, valla görmedim onları. Mbappe mi, Ancelotti mi? Mbappe'nin galiba. Takım oyununun olmadığı bireysel yeteneklerle maç kazanmaya çalışan bir takımla Arda gibi maestro yetenekleri olan bir oyuncu kuyrucu kendini hiçbir zaman gösteremez sanki. Doğru söylüyorsun Harun Değirmenci çünkü Real Madrid'de şöyle bir sisteme dönüştü. Takım tamamen buna dönüştü yani. Bellingham var. Topu geriden alıyor. Bütün futbolcular geride. Geri kalan herkes geride. Önde de Rodrigo, Vinicius, Mbappe üçü işte aralarında koşuyorlar. Top hangisindeyse koşuyor ve birbirlerine de çok pas atmıyorlar zaten. Sürekli çalım bunu yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki böyle geldi bu takımda. Yani o kadar iyi dünyanın o kadar iyi en iyi yetenekleri var ki şu anda Real Madrid'de. Yani böyle çok tekniksiz, taktiksiz bir şekilde sadece yeteneklerle, üst düzey yeteneklerle de bu noktaya kadar geldiler yani. Sonuçta Mbappe ve Vinicius gerçekten çok fazla maç kazandırdı Real Madrid'e. Ama bir taktik olmayınca, bir takım oyunu olmayınca işte daha iyi olanlar sizden öne geçiyor. Böyle işte 3 tane gol yiyorsunuz Arsenal'dan. Tamam, ikisi free kick falan ama yani maç içerisinde de Real Madrid belirli dakikalarda gol olur mu dedik ama maçın geneline baktığımız zaman Arsenal çok üstün oynadı yani. İddia tahminci baba hoş geldin. Real kadrosu değil hocaya fazla yüklenmek hata olur. Bence Real kadrosu çok iyi ya. Yani Real kadrosunda sadece şu eksik. Kroos'un beyni eksik yani. Kroos gibi bir futbolcu bulursun ama o zekâda bir futbolcu daha bul. Sanki Modric'i de yok sayıyorum artık. Çünkü artık 41 oldu. Daha ne yapacak o bilmiyorum. Yani öyle bir futbolcuyla Real Madrid kadrosu uçar. Birazcık defansta da tabii ki bir şey var, ağırlık var. Defans ağır ama neredeyse defans o ağırlığının dışında özellikle hava toplarında yani silme süpürüyor yani defansı. Ama tabii ağır oldukları için hızlı ataklarda saçmalıyor Real Madrid.
Ancelotti gitmese Arda gitmeli yoksa çok şey kaybeder demiş Cafer demiş bunu. Harun Değirmenci. Un var, şeker var, yağ var. Ancelotti helva yapamadı. Mahmut Tuncer olsa yapardı diyor. Spektrum'da takımda bir yıldız olmalı. Diğer oyuncular tamamlayıcı olmalı diyor. Spektrum ama bu bu futbol düzeni ortadan kalkmaya başlıyor. Bu artık İngiliz futbolunda işte bu Jürgen Klopp'ların falan devreye girmesiyle Thomas Tuchel'ler, Jürgen Klopp'lar, Guardiola'lar hani bu takımdaki yıldız oyuncu mevzusunu silip atmaya çalışıyorlar. Attılar da zaten kendi takımlarında. İngiltere'de zaten kalmadı gibi bir şey. Herkes takım, hiç yıldıza gerek yok. Takım halinde oynuyorlar. Böyle bir sistemi ama evet İspanya'da ve İtalya'da bu devam ediyor. Almanya'da da bu kırılmaya başladı. Carvajal eksikliğini hissettiriyor. Doğru Metin Değirmenci. Musa Seçkin, Ankara Oyun Kuşları PM. Real'in en büyük sıkıntısı takım oyunu yok diyor. Yok herhalde o. Evet bence de öyle. Bir sonraki habere de geçelim. Arda Güler burada ama kapatmadan önce de like'ları atalım lütfen. Hemen beğenelim yayını. Buraya kadar kaç beğeni olmuş? 45. 155 kişiyiz. 45 beğeni var. Daha fazla arttırırsak çok sevinirim. Geçiyoruz günün ikinci haberine. Dün şampiyon diyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'la karşılaştı Manchester United. Bilmiyorum maçı izlediniz mi ama Onana yani hala nasıl sabrediyorlar Onana'ya bilmiyorum. Peygamber sabrı var Manchester United'larda. Yani o ilk gol zaten free kick'te yerden seken topu takip edemediği için topa da kimse dokunmadı. O top seke seke gol oldu. Sadece Onana baktı. İkinci golde de top elinden kaçırdı. Gene boş kale. Yani Onana maçı en güzel yerden izledi. Dünkü o Olimpik Lyon maçını izleyebilecek en güzel yerden izledi Andre Onana. Ve bu golden sonra da tabii ki sosyal medyada Onana zaten TT oldu. Yani acayip bir şekilde İngiliz şeyine girerseniz yani o saatlerde girseydiniz X'te Onana birinci sıradaydı. Karşılaşmanın ardından Manchester United taraftarları sosyal medyada adeta kazan kaldırdığı kaleci Onana'nın performansını sert bir dille eleştiren İngiliz taraftarları artık kaleye de Altay Bayındır'ın geçmesi gerektiğini söylediler. Yani artık yani sezonun sonuna kadar Altay'la tamamlayalım diyorlar. Yani bakın bir tane yorum vardı o çok güzeldi. Eğer Bayındır haftaya ilk 11 başlamazsa Amorim bu kararı için ilk kez aptal olduğunu söyleyeceğim diyor. Yani Amorim'e çok zeki dedik, güzel dedik teknik direktör olarak. Ama dedi Altay'la başlamazsa bu hafta benim için artık aptaldır diyor bir tane taraftar. Pazar günü Bayındır'ı karede görmem gerekiyor. Zaten sezon sonunun bitmesine sadece 10 maç kaldı ve 13. sıradayız. Onana'dan daha kötü olamaz bu çocuk demiş. Zaten şöyle bir şey var. Bence de Onana'dan Altay kötü değil. Sadece Altay'ın oynadığı 1-2 maç vardı sezonun başında ama bu Ten Hag'lı dönemde. O maçlarda şöyle bir şey oldu. Yani Altay oynamıyor. Sonra bir maça çıkıyor. Tabii ki kaleciler oynadıkça ısınır. Yani oynamayan kaleci hata yapar. Böyle bir şey var gerçekten. Bütün kalecilerde var bu durum. Kalecilerin sürekli oynaması lazım. Yani Altay şöyle bir 3 maç 4 maç üst üste oynasa da o maçlarda hata yapar ya eminim %100 hata yapacak o maçlarda. Ama gerçekten bir 3 maç 4 maç oynasa Altay çok iyi noktaya gelecek. Yani o devamlılığını yakaladığı zaman o performansını yakaladığı zaman bu Onana'nın yediği gollerin hiçbirine Altay bir sene otursun maç yapmasın yemez. Net söylüyorum yemez. Çünkü Onana nerede duracağını bilmiyor. Yani Galatasaray'da mesela geçen sezon Hakim Ziyech'te yendi. Berabere kaldı Manchester United'da. 2 tane free kick attı Hakim Ziyech. Yani Hakim Ziyech'te kurt bir var yani kafa var. Her ne kadar karakter noktasında büyük sıkıntıları olsa da ya var zekası var. Nasıl gol yiyeceğini biliyor. Nereden hata yaptığını biliyor. Öyle bir tane şut çıktı. Gol yedi. Sonra bir daha aynı şutu çekti. Gene gol yedi. Yani ikinci golde güldü yani bildiğin. Böyle bir durum var Onana ile ilgili. Bence de artık kaleye sezon sonuna kadar 10 maç var. 10 maçın tamamında da Altay geçsin. Bakalım bu hafta göreceğiz. Evet şimdi FIFA'dan cezalar geldi Türk takımlarına o habere geçiyorum ama bu cezalardan kurtulma yöntemleri var. Nasıl kurtulabilir? Takımlar bunlar hepsi kurtulamıyor ama kurtulabilenler var. Onları söyleyeyim. Önce Türkiye'de ilk Konyaspor'a geldi. Gündüz ilk bu haber geldi. Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı. Neden gelmiş? Çikaldao vardı ya şu hani Galatasaray'a geldi bir dönem bu Çikaldao işte
dünyanın en iyi orta sahasını aldık dedi Galatasaraylı dönemin yöneticileri. Sonra bir geldi tırt çıktı. Yani Konyaspor'da bile tutunamayacak bir futbolcu, dünya yıldızı diye getirmişlerdi Galatasaray'a. Bu oyuncunun 200.000 eurosu ödenmemiş Çikaldağ'ın. Çikaldağ işte FIFA'ya başvurmuş. Benim param ödenmedi diye. FIFA evet senin paran ödenmedi deyip Konyaspor'a 3 transfer dönemi yasak getirmiş. Bunun yanında 8 toplamda 8 kulüp. Antalyaspor, Kayserispor Süper Lig'den bu iki takıma transfer yasağı. Birinci Lig'de Ankaragücü ile Fatih Karagümrük, bir de Ümraniyespor'u transfer yasağı. Hepsine 3'er dönem bunların. İkinci Lig Beyaz Grup'ta da Altay ve 3. Lig 1. Grup şampiyonluğu oynayan da Bursaspor'a da transfer yasağı gelmiş. Konyaspor Çikaldağ'ın parasını öderse şu anda 200.000 euro gibi bir şey var, para var. O parayı öderse Konyaspor'un transfer tahtası açılıyor gene. Bir sıkıntı yok. Aynı şekilde de Bursaspor Kulübü de 360.000 euroluk bir ödeme yapması gerekiyormuş toplamda. Bu parayı ödediği zaman 360.000 euro parayı ödediği zaman Bursaspor transfer tahtası açılacak. Ve Bursaspor ne hallerde yani neydi? Az evvel unuttum vallahi. 3. Lig 1. Grup şampiyonluğa oynuyorlarmış. 3. Lig 1. grupta. Şimdi şampiyon olacaklar yıl 2025 bir de. Bunların şampiyonluğu var. Süper Lig şampiyonluğu var. Sonra 2. Lig'e geçecekler. 2. Lig'de şampiyon olacaklar. 1. Lig'e geçecekler. 1. Lig'de de mücadele edecekler. Süper Lig'e gelecek. Ölme şey mi? En az 4 yıl var. O da yani kemiksiz giderse. Hepsinde böyle çıtır çıtır bir üst tura çıkarsa bir şekilde. Minimum 4 yıl. 5. yılda Süper Lig'de oluyor. Yani öyle bir durum. Evet. İnşallah anlarlar. Metin Değirmenci teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim güzel dileklerin için. Kalecilik diğer mevkilerden çok daha sıkıntılı. Uzun süre maça çıkmadıysan kötü maç çıkarman çok muhtemel diyor. Kesinlikle öyle ve günün son haberi de birazdan gerçekleşecek olan bir haber aslında. Gözlemciler Samsun'da İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Beşiktaş'la Galatasaray arasında oynanan derbide milli futbolcuyu yakından izlemişti. Bu arada ben o derbideydim. O gün bir İngiliz ekip vardı fakat onların o West Ham şeyi olduğunu bilmiyordum. Dedim herhalde oranın basınından birileri gelmişler. Burada gözlemcilik falan yapacaklar diye düşündüm. Sonradan öğrendim ben de. West Ham'dan ya bilseydim giderdim bir şey yapardım. Bir hallerini hatırlarını sorardım. Bir şey öğrenmeye çalışırdım en azından ama hiç onların olduğu çok da böyle alakasız tiplerdi yani. Böyle bir şey gibi değillerdi böyle. Ne bileyim bir kulüp yönetimi falan gözlemci gibi değillerdi. Alelade giyinmişler. Gömlek, kot pantolon gelmişlerdi. İngiliz gözlemcilerin Samsunspor maçını da tribünden izleyeceği belirtildi. West Ham United sezon sonunda Galatasaray'a resmi bir teklifte bulunması bekleniyor. Barış Alper Yılmaz'ın bu performansı Premier Lig kulüplerinin radarında, Napoli ile de radarındaydı. Hatta Mertens kefil olmuştu Napoli'ye eğer transfer olursa. Mertens kulübü uyarmıştı. Çok iyi futbolcu. Hani benim de arkadaşım güzel, disiplinli, her türlü oynar diye kefil olmuştu. Bu tabii 1,5-2 aylık bir haber. Mertens'in mevzusu ama West Ham olayı yeni. Barış Alper Premier Lig'de oynayabilir mi? Fizik kuvveti ve hız olarak Premier Lig'de oynayabilir ama Barış Alper biraz bazen çok iyi topçu oluyor. Gerçekten çok iyi işler yapıyor. Ama bazen de bal yapmayan arıya dönüşüyor. İşte o dengesizlik aslında Türk futbolcularda büyük sıkıntı. Yoksa aynı özelliklere sahip birçok Türk futbolcu var. Premier Lig'de oynayabilecek, İspanya'da, İtalya'da oynayabilecek oyuncular var ama bizde birazcık bu oyunlar işte her zaman o yüksek performansla oynanmıyor. Bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü. İşte bu dengesizlik de transferlerde büyük engel oluyor. Barış Alper de yani ola ki West Ham'a giderse bir sene sonra geri dönmemek için orada gerçekten çok çalışması gerekecek ve gerçekten bütün her şey magazin falan böyle kenara koyacak, her şeyini odaklaması gerekecek İngiltere'ye giderse. Ve sakatlanmaması gerekecek. Her giden bir futbolcumuz bir sakatlanıyor ya. Yani umarım giderse de öyle bir şey yaşamaz. Evet, bugünkü haberler bu kadar. Moskova'dan selamlar. Kiril alfabesi mi diyorlardı bu Rusça, yani o okuyamadığım için ismini de okuyamıyorum, kusura bakma. Ama buradan da Moskova'ya selamlarımızı iletelim. Cafer Caferov el sallamış. Başka bir yorum var mı? Eldar Agayev hoş geldin.
koymuş. Alperen Alptay, Mbappe'ye boşuna aldılar. Bir sürü iyi oyuncu kesti diyor. Mustafa Seçkin'de Real'in en büyük sıkıntısı takım oyunu yok. Evet, onu okumuştum. Evet, bugünkü mesajlarımızda, haberlerimizde bu kadar. Hadi yayın bitmeden 71'miş. Hadi onu en azından bir 90 yapalım. Bir 155 kişiyiz. 19 kişi daha bir like atarsa çok sevineceğim. Yayına şöyle bir bakayım. Evet. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi zaten 15 dakikaya da Galatasaraylılar kaçar zaten. Kaçmışlardır bile, maç başlayacak Galatasaray'ın. Biz de yayını bitirelim. Beni izlediniz, dinlediniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla.